TÜBİTAK 120K613 koduyla desteklenen COVID-19 sürecinde yaşlıların enformasyon arayışı ve değerlendirmesi adlı proje aslında 2020 yılında ortaya çıkmadı. Bu projenin arkasında 2 yıllık bir emek var. 2018 yılında Özgür Arun Hoca ile birlikte yaşlılar ve dijital eşitsizlik konusunu çalışmaya başladık. Bir grup master ve doktora öğrencisiyle. Mikro ölçekli saha araştırmaları yapıldı ve çalıştaylar yapıldı. Bir araya gelindi. Senex Kongre'de sunumlar yapıldı. 2020 yılında TÜBİTAK Nisan ayında böyle ani bir çağrı yaptığı zaman COVID-19'un sosyal, beşeri ve kültürel etkilerin araştırılması için biz de o güne kadar çalışma ekibine dahil olan arkadaşlarla Özgür Hoca ve Duygu Özsoy ile bir araya geldik. Duygu Hoca da Atatürk Üniversitesi'nde bizim çalışmalarımıza dahil olmuştu bir noktada. Böylece 3 üniversite bir araya geldi. Hacettepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi. Bu projeyi yazdık ve Haziran ayında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje bence Türkiye'de önemli bir konuya, olguya işaret ediyor. Daha sonra amaçlarına değineceğiz. Türkiye'de yaşlılık üzerine çok söz söyleniyor. Yaşlıların enformasyon araçları kullanımı, medya repertuarları üzerine. Ama makro data seti yok Türkiye'de. TÜBİTAK'ın sağladığı bu destekle ilk kez Türkiye'de makro data seti oluştu. Bir de bu data setinde özellikle COVID-19 öncesi ve COVID salgını sırasında da hangi enformasyon kaynaklarını kullandıklarına bakma olanağı bulduk. Böylece salgın öncesi ve salgın sonrası enformasyon kaynakları kullanımı ile ilintili olarak başka kavram setlerimiz de var projede. Bunlardan biri medya repertuarıydı, diğeri dijital sermaye kavramıydı. Yine infodemi ile ilintili olarak bilgi düzensizliği, enformasyona güven, enformasyondan şüphe duyma, teyit etme meselesini ve medya ile bağlantılı kalma halini de araştırmanın odak kavram seti olarak kullandık. Bu şekilde 2020 yılında araştırmayı Temmuz ve Ağustos ayları arasında gerçekleştirdik. ...2020 yılında salgın Türkiye'de ve küresel düzeyde başladığında bizim dikkatimizi çeken önemli bir mesele oldu. Yaşlı insanlar, yaşlı yetişkinler nitelikli bilgiye erişmeyle ilgili bir takım sorunlar yaşıyorlardı. Bu gözleme dayalı olarak ortaya koyduğumuz tespitleri daha sistematik bir şekilde çalışmak üzere Türkiye'deki nüfusa, yaşlı nüfusa genellenebilir bir araştırma başlatmaya karar verdik. Bu araştırmamız için de birkaç tane temel sorumuz vardı. Onlardan bir tanesi şuydu: pandemi sürecinde Türkiye'de yaşlılar salgınla ilgili ne tür bir enformasyona ihtiyaç duyuyorlar? En önemli şey buydu aslında. Sorulardan bir tanesi buydu. İkincisi, COVID-19 salgınıyla ilgili bilgi düzeyleri nedir? Üçüncüsü, bu süreçte hem salgın öncesinde hem salgın sırasında medya repertuarları acaba neyle sınırlıydı? Dördüncüsü, yaşlı insanlar, yaşlı yetişkinler edindikleri bilgileri hangi amaçlarla kullanıyorlardı? Bizim için yine önemli sorulardan birisiydi. Nitekim elde ettikleri bilgileri teyit edebiliyorlar mıydı? Bu bilgi düzensizliğine karşı, infodemiye karşı ne tür adımlar atabiliyorlardı? Ve tüm bu saydığımız soruların arkasında nasıl bunları etki eden değişkenler var? Şimdi Türkiye'deki çalışmalara baktığımızda özellikle yaşlanma çalışmaları alanında çok ciddi bazı akademik sorunlar olduğunu görüyoruz. Yani iki önemli sorun var bizim dikkatimizi çeken. Bunlardan bir tanesi yaşlı yetişkinler çalışılırken çoğunlukla sorun odaklı çalışılıyor. Tabii böyle bir şey araştırmaların öznelerini kurbanlaştırıyor. Artık öznelerden söz edemiyoruz, kurbanlardan söz etmeye başlıyoruz. İkincisi, yaşlı yetişkinler üzerine yapılan çalışmalarda yaşam seyri perspektifi ihmal ediliyor tabii. Böyle bir ihmal, yaşlılarla yapılan çalışmalarda çok tecridi bulgular, çok indirgemeci bulgular edinilmesine neden olur. Biz böyle iki temel sorunu da ortaya koyarak az önce saydığım amaçlara, buradaki sorulara ulaşabilmek için, bu sorulara yanıt bulabilmek için yola çıktık ve Türkiye genelinde 1075 yaşlı yetişkinle görüşmeler gerçekleştirdik. Tabii çok önemli bir temel varsayım var. Yaşlı insanlar nitelikli bilgiye Türkiye'de erişemiyorlar.
veya bilgi iletişim teknolojilerine sahip değiller ve bunu kullanamıyorlar. Bunun önemli bir nedeni olarak araştırmacılar yaşlıların yaşına bağlı etkilerden söz ediyorlar. Oysa bu çok indirgemeci bir yaklaşımdı. Yaşlı insanların biyolojik bir takım vasıfları onların dijital eşitsizliğin bir tarafı olmalarını belirlemiyor aslında. Tam tersine yaşlı insanların toplumsal kökenleri, deneyimleri, geçmiş deneyimleri yaşadıkları eşitsizliğin bir tarafı olmalarını belirliyor. Biz de bu şeyden hareketle, bu temel varsayımdan ve önemli bir yanılgıdan hareketle özellikle toplumsal cinsiyet ve sınıf kavramlarıyla ilişkilendirmeye çalıştık, anlamaya çalıştık. Az önce sözünü ettiğim soruları incelerken mutlaka bu iki önemli faktörü, toplumsal cinsiyet ve toplumsal sınıfı hesaba katarak analizler gerçekleştirdik. Çalışma yapılanların Türkiye örneklemine Türkiye'yi temsil eden örneklemdeki yaşlıların %56'sı kadın, %44'ü erkek. Eğitim durumları, düzeyleri, kültürel sermaye sahipleri açısından çok önemli. Yaşlıların %39'u ilkokul altı, %28,4'ü ilkokul mezunu, %58,5,8'i üniversite mezunu, %0,7'si de yüksek lisansla daha üstü eğitim düzeyine sahip. Bu tabii ki medya repertuarı, yeni medya repertuarı kullanımına ve bilgi iletişim teknolojilerinden elde ettikleri enformasyonu teyit etme ya da buna şüphe duyma ihtiyaçlarını belirleyecek bir durum, kültürel sermaye sahipliği. Yine katılımcıların sınıfı önemli. Katılımcıların neredeyse yarısı ve yarısından fazlası halk sınıfı, orta sınıf ve imtiyazsız sınıftan oluşuyor. Çok az kültürel soylu dediğimiz sınıf mensup katılımcılar var. Yine katılımcıların ana iletişim aracı sahiplikle bakarsak televizyon çok önemli bir iletişim aracı olarak yaşlıların gündelik yaşamında önemli bir yer tutuyor. Yaşlıların %94,8'inin televizyonu var. Radyo çok düşük sahiplik ve kullanımı da buna bağlı olarak çok düşük. Evlerde radyo sadece %13,9 oranında. Masaüstü bilgisayar var %51,4 ama bu var olması kullanıldığı anlamına gelmiyor. Yine evlerde tablet var %5,2. Akıllı televizyon %6 oranında sahip. Akıllı telefonda %51,4 oranında akıllı telefon sahip yaşlılar ama yine bunun da altını çizeyim. Akıllı telefona sahip olmak, akıllı telefonun sağladığı farklı olanakları kullanmak anlamına gelmiyor. Özellikle yeni medya repertuarının çeşitlenmesi, zenginleşmesi olanağını sağlamıyor bu sahiplik. Buradan en çok enformasyon arama amaçlı kullanılan araçları sorduğumuzda da şunu gördük. Televizyon tıpkı sahiplik gibi yaşlıların en çok enformasyon aramak için tercih ettikleri iletişim aracı. %90'ı televizyonu tercih ediyor. Bunun arkasından telefon geliyor. Bu klasik telefon, sabit telefon %32 oranında sabit telefon enformasyon arama amacıyla tercih ediliyor. Bu aslında bir yandan da kişiler arası iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunu akıllı telefon izliyor. Bu da %25 oranında. İki oranı toplarsak aslında ses yoluyla ve telefon yoluyla elde edilen enformasyon arama amacıyla bunların kullanılması ilginç bir yüzdeye bize işaret ediyor. Bunun arkasına internet, gazete, tablet ve radyo geliyor. Radyo en az kullanılan iletişim aracı %7. Az önce sözünü ettiğimiz gibi Mutlu Hoca'nın verdiği bu temel bulguların yanında iki önemli değişkenimiz vardı. Birisi toplumsal cinsiyet, birisi de toplumsal sınıf değişkenleriydi. Toplumsal sınıf değişkenini belirleyebilmek için biz eğitim düzeylerinin ve gelir düzeylerinin kesişimiyle, yani kesişimsellik perspektifiyle bir tipoloji oluşturduk. Aslında 10 gruptan oluşan bir tipolojiydi bu. Daha sonra bunları 5 sınıfsal gruba ayırdık. Eğitim ve gelir kesişimiyle elde ettiğimiz sınıfsal gruplar şunlardan oluşuyordu. Birincisi imtiyazsız sınıflar. Toplumun en alt kesimini oluşturuyordu bunlar. Nitekim sınıf altı kesimler dediğimiz önemli bir yoksul grubunu da içinde barındıran sınıflardan bir tanesiydi. Diğeri halk sınıflarıydı. Halk sınıfları da yine aynı şekilde alt tabakada yer alan, geliri 1300 lira civarıyla sınırlı olan, eğitim olanaklarına erişememiş yaşlı insanlardan oluşuyordu. Arkasından orta sınıflar, üst sınıflar ve
En son olarak da kültürel soylular olarak gruplandırdık. Kültürel soylular tahmin edeceğiniz gibi hem gelir hem de eğitim açısından en varlıklı kesimi oluşturuyorlar. Şimdi Türkiye'deki yaşlı yetişkinlerin dağılımlarına baktığımızda 1/5'inin imtiyazsız sınıflar içinde yer aldığını görüyoruz. Yine %40'ının, yaklaşık %40'ının halk sınıfları içinde yer aldığını görüyoruz. Böylece baktığımızda yarısından fazlası yaşlı yetişkinlerin halk sınıf ve daha alt sınıf düzeyinde yer almaktadırlar. Çok yoğun bir şekilde yaşlı yoksulluğuyla karşılaşıyoruz. Şimdi toplumsal sınıf çok önemli bir belirleyen, toplumsal cinsiyeti de yanına aldığında özellikle kadınların, yaşlı kadınların imtiyazsız sınıflar arasında ve halk sınıfları arasında daha yaygın bir şekilde bulunduklarını gördük. Bu bakımdan da yaşlı kadınların dezavantajlı konumunu, daha incinebilir konumunu mutlaka işaret etmek gerekiyor. Toplumsal sınıf değişkeni tabii dijital sermaye düzeyini de belirliyor. Dijital sermaye düzeyi iki önemli alt boyuttan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi sahiplik düzeyi. Az önce Mutlu Hoca'nın bahsettiği bulgularda, temel bulgularda bilgi ve iletişim teknolojilerine sahipliği sıralamıştı. Bu araçlara, bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olanlara bakıyoruz ve bunun arkasından da bunların kullanım yetkinliğini inceliyoruz. Dolayısıyla bu iki önemli boyuttan oluşan dijital sermaye düzeylerine baktığımızda katılımcılarımızın 1/3'inin, yaşlı yetişkinlerin 1/3'inin dijital sermayeleri olmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla hem araçlara sahip değiller, dolayısıyla yatkınlıkta geliştiremiyorlar. İkincisi, dijital sermayesi düşük olan kesime baktığımızda %40'lık önemli bir bölümü oluşturuyor, grubu oluşturuyorlar. Nitekim bu iki şeyi, yani dijital sermayesi olmayanları ve düşük düzeyde olanları hesaba kattığımızda yaşlıların yaklaşık 2/3'ü bu konumda yer alıyor. Ve en önemli belirleyeni, dijital sermayenin en önemli belirleyeni toplumsal sınıf ve toplumsal cinsiyet değişkeni. Dolayısıyla zannedildiği gibi yaşlılar yaşlarından dolayı, biyolojik vasıflarından dolayı dijital araçlara veya onların yetkinliklerine sahip değiller. Tam tersine toplumsal sınıfları onların dijital araçlara sahipliğini ve oradaki kullanım yetkinliğini belirliyor. Şimdi böyle bir perspektifle baktığımızda karşımıza hani çok önemli bir takım bulgular çıkıyor. Bir tanesi şu, özellikle televizyon, enformasyon arama gereksiniminde hala çok önemli konumda yer alan bir araç. Fakat burada toplumsal sınıf bağlamında baktığımızda önemli değişkenlikler görüyoruz. Çünkü halk sınıfları ve imtiyazsız sınıflar arasında her ne kadar televizyon öne çıkan bir enformasyon arama aracı bile olsa, özellikle kültürel soylular dikkate alındığında yeni medya repertuarlarının çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Medya repertuarlarının çok çeşitli olduğunu görüyoruz. Nitekim halk sınıflarında ve imtiyazsız sınıflar arasında medya repertuarları çok sade olsa bile kültürel soylular ve üst sınıflar söz konusu olduğunda medya repertuarlarının çeşitlendiğini ve orada hacmin de arttığını izliyoruz. İkincisi, özellikle halk sınıfları ve imtiyazsız sınıflar salgınla ilgili bilgiye gereksinim hissetmediklerini veya daha az düzeyde bilgi gereksinimi hissettiklerini belirtirken üst sınıflar ve kültürel soylular bu konuda çok yoğun bir şekilde bilgi ihtiyacı olduğunu dile getiriyorlar. Şimdi böyle bir motivasyon tabii ki enformasyon arama eğilimini de çok belirliyor. Nitekim halk sınıfları ve imtiyazsız sınıflar arasında elde ettikleri enformasyondan şüphe etme durumları oldukça düşük. Oysa kültürel soylular ve üst sınıflar medya dolayımıyla elde ettikleri enformasyondan çok yoğun bir şekilde şüphe ediyorlar. Çünkü aynı grup özellikle televizyonda ve televizyondaki tartışma programlarında bilgi düzensizliğiyle karşılaştığını dile getiriyor. Oysa halk sınıfları ve imtiyazsız sınıflar arasında bilgi düzensizliğiyle karşılaşan insanların karşılaştığını dile getiren yaşlıların oranları hayli düşük. Şimdi bunlar tabii bize hep şunu düşündürüyor. Yaşlı insanlar zannedildiği gibi biyolojik vasıfları nedeniyle değil, tam tersine toplumsal kökenleri nedeniyle, dolayısıyla yoksullukları ve yoksunlukları nedeniyle aslında medyada dijital eşitsizliğin önemli bir
tarafı olarak kendilerini gösteriyor. Salgın sırasında hangi kişi ve kuruluşlardan enformasyon elde etmek istediler sorusu da vardı. Burada bence çok ilginç bir yanıt ortaya çıktı. Tabii ki en çok enformasyon edinmek istedikleri kişi Sağlık Bakanlığı ve arkasından da bilim uzmanlarıydı. Ama enformasyon aramak için başvurmadıkları ya da başvurmaya gerek duymadıkları kaynaklar ulusal ve uluslararası STK'lardı. Bu bence önemli bir bulgu. Çünkü en çok tüketilen, kullanılan iletişim aracının televizyon olduğu düşünülürse ve televizyonda hem ulusal hem de uluslararası STK'lara yer verilmediği, onların medyada temsiliyet problemleri olduğu da göz önüne alınırsa, ulusal ve uluslararası kaynaklardan salgınla ilgili nitelikli enformasyona erişemediklerini görüyoruz. Çünkü zaten bu kaynaklara medya temsiliyeti problemi nedeniyle zaten akışları içerisinde yer almıyor, televizyon akışları içerisinde. Bu nedenle önemliydi. Yani kaynakları çeşitlendirme olanağına da medyadaki temsil sorunundan dolayı da sahip değiller böyle bir olanağa. Bir diğer şey de biz sadece ana akım yani medyadan elde ettikleri enformasyon değil, çevrim içi gruplardan da enformasyon elde ettikleri zaman bunların doğruluğundan şüphe duyup duymamayı da sorduk. Zaten medyadan ve televizyondan elde ettikleri enformasyonun doğruluğundan %70'in üstünde bir oranda şüphe duymuyorlar. Aynı şey çevrim içi ortamlar, yani çevrim içi grup aidiyetleri. Burada Facebook ve WhatsApp üzerine yoğunlaştık. Facebook ve WhatsApp gruplarına üyeler ama bu gruplardan gelen enformasyonun doğruluğundan şüphe duymama oranı televizyona göre daha yüksek, %80'nin üstündeydi bu oranda. Bu bize şunu gösterdi. Çevrim içi gruplar zaten kapalı sosyal gruplar, yakın arkadaşlar ve aile bireylerinden oluşuyor, tanıdıklardan. Dolayısıyla bu aile birey, yakın çevreden gelen enformasyon daha doğru kabul ediliyor ve burada aslında bilgi kirliliği ve infodemi de tam da bu noktada başlıyor aslında. Çünkü buradaki enformasyon sosyal medya uygulamalarının, aplikasyonların en önemli özelliği hızlı yayılım ve hızlı tetiklemesi. Buradaki bir enformasyon hızla grup içerisinde tıpkı rizomik bir yapıya sahip başka gruplara da erişebiliyor. Bu bence önemli. Yaşlıların eğer doğru ve yanlış, doğru olmayan, niteliksiz ve manipülatif bir içerikle karşılaştıklarında bu enformasyonu sorgulamamaları ve yaymaya da tabii katkıda haliyle bulunmaları. Bir de tabii şunu da bence çevrim içi gruplardaki enformasyonun doğruluğundan şüphe duymama bence şunu da işaret ediyor. Aslında bu tür kapalı yapılar hem algoritmik olarak hem de kapalı yapılara sosyal grup aidiyeti de bu kapalı yapılığı besliyor. Biz burada filtre balonları içerisinde de kalıyoruz ve benzerseverlik olgusunu da gösteriyor. Çünkü aslında enformasyon çeşitlenmiyor burada. Bunun da altını ben çizmiş olayım. Yine doğru ve yanlış bilgi düzeylerini de ölçmüştük. Katılımcıların bilgi düzeyleri çok yüksek ama bu aslında medyadan yani en çok kullanılan medya televizyon olduğu düşünülürse medyadan salgınla ilgili verilen temel yapılması gereklerle ilgili çok yüksek doğru bilgi düzeyine sahipler. Ama burada yanlış sorumuz da vardı. Yanlış soruda da yanıtın yanlışlanmadığını gördük. Bu özellikle komplo teorisi üreten bir yanlış bilgiydi. Virüsün Çin'de, Wuhan'da yapılmasıyla ilgili ve bu katılımcıların çoğu tarafından yanlış bilgi olarak teyit edilmedi. Doğru kabul edildi. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Yanlış bilgiyle doğru bilgiyi ayırt etme kapasitesi de ana akım medyadan yani televizyondan akan enformasyonla oluşmuyor. Burada bu enformasyonun yanlışlığını ortaya çıkartan, bulanlar yine Özgür Hoca'nın işaret ettiği gibi kültürel soylular oldu. Yani sınıf ve kültürel sermaye aslında enformasyonun niteliğini de ayırt etmede önemli bir belirleyen. Yani birincisi temel bir insan hakkı nitelikli bilgiye erişim. Dolayısıyla nitelikli bilgiye erişim hakkının toplumun farklı kesimleri ve nüfus grupları için eşit düzeyde gerçekleşmediğini, yani yaşlılar denilen toplumsal kesimin homojen bir grup olmadığını, dolayısıyla kendi içlerinde de çok farklı katmanların, çok farklı grupların ve eğilimlerin söz konusu olduğunu görüyoruz. Özellikle bu katmanlara baktığımızda toplumsal cinsiyet ve toplumsal sınıfın çok önemli bir belirleyen olduğunu görüyoruz nitelikli bilgiye erişim süreci içerisinde. İkincisi,
COVID-19 salgını öncesi dönemde enformasyona erişimde görülen farklı nedenlere özellikle hani bu nedenlerle ortaya çıkan eşitsizliklerin pandemi sürecinde de daha da derinleşerek devam ettiğini izliyoruz. Üçüncüsü, yaşlıların ister salgın gibi tüm halk sağlığını etkileyen sağlık krizi sırasında olsun ya da daha mikro düzeyde, mikro olaylarda olsun doğru ve nitelikli enformasyona ulaşma gereksinimi temel bir ihtiyaç, temel bir hak ve bu gereksinimin karşılanması yalnızca ortamlara erişim olanağı veya araç sahipliği ile temin edilemez. Dolayısıyla dijital sermayenin önemli bir bileşeni kullanım yetkinliği, mutlaka hem sahipliğin hem kullanım yetkinliğinin geliştirilmesi için önemli bir şeye ihtiyaç var demek ki. Politikaya, bir kere kapsayıcı politikaya ihtiyaç. Daha somutlaştırırsak hani buradan hareketle politika geliştirenler için iki temel öneri yapılabilir. Kısa vadede gerçekleştirilebilecek iki temel öneri. Bunlardan bir tanesi dijital eşitsizliklerin aşılması için geleneksel medya dolayımlı eğitimlerde, dolayısıyla kamu televizyonu yayıncılığına önemli bir sorumluluk düşüyor. Çünkü yaşlıların özellikle halk sınıfı içinde ve imtiyazsız sınıflar arasında yer alan yaşlıların genelinin televizyon dolayımıyla nitelikli bilgiye erişmeye çalıştıkları izlendiğinde kamu televizyonculuğunun önemli bir rolü olacak önümüzdeki dönemde. Kısa vadede yapılabilecek önemli adımlardan birisi bu olacak. İkincisi, yine dijital sahiplik ve bit erişimi sorunlarını aşabilmek için kullanım yetkinliğini de geliştirebilmek üzere konutlarında internet erişimi bulunmayan yaşlılar için il ve ilçeler düzeyinde kurulacak eğitim ve bilişim ağları dijital okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına katkı sunabilir. Böyle bir eğitim bilişim ağlarının ana merkezi, ana çekirdeği de illerde ve ilçelerde bulunan kütüphaneler olabilir. Halihazırdaki halk kütüphaneleri olabilir. Dolayısıyla buranın bu şeyin üzerinden, halk kütüphaneleri üzerinden hem sahiplik sorunu hem dijital yetkinlik sorununa ilişkin adımlar atılabilir. Kısa vadede bir girişim sağlanabilir. Medya profesyonellerine de sorumluluk düşüyor. Medya profesyonellerine de yaşlanma meselesini yaşam döngüsü çerçevesinde ele alması, hani yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan toplumsal sorunları ve eşitsizlikleri bir yaşam döngüsü perspektifi içinde kümülatif olarak biriktiğini görmesi gerekiyor. Ayrıca medya profesyonellerinin pandemi sürecinde yaşlılara yönelik yaptığı haberlerde ve içerik üretimlerinde yaş ayrımcılığını bir kere daha ürettiklerini gözlemledik. Bu projenin amacı olmasa bile Senex Derneği'nin yaptığı izlemelerde bu çok somutlandı. Medya profesyonellerinin bu nedenle yaş ayrımcılığı konusunda bilinçlenmesi ve medya profesyonellerinin de aslında yeni okuryazarlıkları nasıl kendi içeriklerinde aktarabileceği konusunda farkındalık geliştirmesi gerekiyor. Bu nedenle medya profesyonellerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü dijital eşitsizlikler aslında aşılmayacak eşitsizlikler değil ve uluslararası literatür bunu gösteriyor. Çeşitli eğitimler verildiği zaman bu eğitimlerin de özellikle yaşlılarının homojen olmadığını, heterojen grup olduğunu, farklı yaş grupları olduğunu, yaşlılığın hani sınıf, toplumsal cinsiyet hatta etnik kesişimle birlikte düşünmek gerekiyor. İçeriklerinde buna göre geliştirilmesi gerek. Medya profesyonellerinin bu bakışla yaşlanma ve kuşağa ilişkin ürettikleri medya içeriklerinde bu bakışla bu içerikleri üretmeleri gerekiyor.